Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te klavyeden oynayan arkadaşlar için hangi skill'leri kullanmalıyız? Bu skill'leri nerede kullanmalıyız? Hangi tuşlarla yapabiliriz? Bunları göstereceğim dostlar. Öncelikle bu videoyu çekme amacım gerçekten birkaç video izledim bununla ilgili. Yani izlediğim en saçma videolar olmuş. Çünkü kimse ne yaptığını da bilmiyor klavyeden hareket yaparken. Hangi hareketi neyle yaptığının farkında değiller. Hani video çekenler bile bu şekilde dostlar. Öncelikle hem fikirlerimi açıklayacağım hem Volta'daki o kolay skill hareketlerini de size açıklayacağım, onları nasıl yapabilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bir video olur dostlar. Videoyu beğendiyseniz şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle, şu şekilde öncelikle skill hareketlerinden bahsedecek olursak inanılmaz fazla kullanmanızı önermiyorum. Biliyorsunuz ben her sezon 1v1'de 2v2'de sıralamaya giriyorum. Sıralamadaki maçlarında skill hareketi kullananlar bir maç yani başına en fazla 1-2 tane skill hareketi oluyor maç boyunca. Fazla kullanmanızı önermiyorum. Ama şu şekilde basit skill hareketleri var. Mesela klavyeden çok zor geliyor genelde hepinize. Fakat ben size en basit olanları ve kullanmanız gerekenleri söyleyeceğim. Birkaç şov hareketi de göstereceğim ve bunları tamamen sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Dostlar şöyle, aslında size klavyeyi hani ekrana yansıtmak istiyordum. Fakat maalesef programların çoğu şu şekilde direkt VASD, WASD olarak gösteriyor ve mouse olarak gösteriyor. Yön tuşları olan bir program bulamadım. Ama dediğim gibi ben en açık şekilde size anlatacağım. İlk hareketimizle başlayalım şimdi. Dostlar benim en fazla kullandığım hareket, biliyorsunuz az kullanıyorum. Shift tuşuna basıp ön ve arka tuşlarına bir kere basıyorsunuz. Hareketimiz bu, gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Shift E ile öncelikle hızlı koşmanız gerekiyor. Yerinizdeyken bu hareketi zor yapıyor. Sonra E'yi bırakıp Shift üst ve alt. Aynen bu şekilde dostlar. Tekrar söylüyorum, çok basit. Bunları burada deneyebilirsiniz bu arada. Bakın dümdüz gidiyorsunuz. Shift üst ve alt. Shift üst ve alt. E'yi bırakıyorsunuz, unutmayın dostlar. Yaparken tam hareketi yaptığınız an, yani shift'e basmadan önce E'yi bırakıyorsunuz. Son kez gösteriyorum. Bu hareket en fazla kullanmanız gereken hareket. Hem yapması çok basit. Kombinasyonu sadece 2 tuşla, biliyorsunuz klavyeden bir sürü kombinasyonla yapılıyor hareketler. Hem de gerçekten basit bir hareket. Bu şekilde yapabilirsiniz bu hareketi. Bunu fazla kullanmanızı öneriyorum. Özellikle rakibiniz hamle yaptığınızda böyle yaparak hem topla onun arasına girmiş olursunuz. Basit bir şekilde geçebilirsiniz onu. Birkaç kere daha yaptım. Son kez şutumuzu çekip Neymar'la yapalım. Bu arada diğer hareketimize geçmeden bu oyuncuların dostlar, hiç bilmeyen arkadaşlar için skill yıldızları var. Bakın beceri düzeyleri var. Mesela Neymar'ınki 5 yıldızmış. Neymar'la daha fazla hareket yapabilirsiniz. Atıyorum Vidal'inki kaçmış bakalım. Vidal'inki 3 yıldızmış. Daha kısıtlı hareketler yapabiliyorsunuz dostlar. Özellikle bu Volta'da çok fark ediyor. Onu da göstereceğim. Volta'da mükemmel bir şey var klavyeden oynayan arkadaşlar için. Videonun devamında göstereceğim dostlar. Şimdi dönme hareketimiz dostlar. Öncelikle kaleye doğru gidiyoruz. Shift ve 3 kere alt tuşuna basıyoruz dostlar. Shift'e bastıktan sonra 3 kere aşağı tuşuna basıyorsunuz. Mantık yine aynı. E'yi bırakıyoruz. 3 kere aşağı tuşuna basarak bunu kullanabilirsiniz. Bu da en fazla kullanacağınız ikinci hareket olmalı. Tekrar gösteriyorum son kez. Zaten basit, yani shift sonra 3 kere hızlı alt tuşuna basıyorsunuz. Aşağı tuşuna basıyorsunuz dostlar. Alt derken yanlış anlaşılmasın. Yön tuşlarından aşağı tuşuna basıyorsunuz. Tekrar bir kere daha yaptım. Gördüğünüz gibi en basit yapabileceğiniz hareketlerden bir diğeri de buydu. Bunu da kullanın dostlar. Bu iki hareket temel hareketlerimizden. Hem de fazlasıyla yapabileceğiniz, kolaylıkla zorlanmadan yapabileceğiniz hareketler. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ben bunu çok nadir kullanıyorum. Açıkçası öne geçtiğimde kullanıyorum. Öncelikle bu hareketi yapmak için oyuncunuzun yerinde duruyor olması gerekiyor. Bu şekilde durduktan sonra shift'e basılı tutuyoruz dostlar. Siz de bu videoyu izlerken bir yandan mesela telefonunuzdan izleyip ekrandan bu hareketleri deneyebilirsiniz. Shift'e basılı tutuyorsunuz dostlar. 3 kere yukarı tuşuna basıyorsunuz bu sefer. 1, 2, 3. Bastım, kaldırdı. Shift'e bırakmazsanız eğer arkadaşlar, topu kaldırma hareketi bu. Şut çekmek için ideal bir hareket. Bakın 3 kere basıyorum. Shift'i bırakmazsanız tekrar yukarı tuşuna her bastığınızda topu yine yukarı kaldırıyor dostlar. Mesela böyle güzel goller atmak için topu kaldırarak ya da bazen güzel paslar da atabilirsiniz. Mesela işte kaldırırım böyle. Yerinde durması gerekiyor, bakın unutmayın, hareketliyken yapmıyor. Shift'e bastıktan sonra 3 kere basıp
tekrar basıp kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra top sekerken böyle güzel vuruşlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu hareketi genelde ben öndeyken yapıyorum ya da mesela çok daralttı, çok baskı yaptı. Durduktan sonra, topu kaldırdıktan sonra arkadaşlar ters kanada pas atmak için de kullanıyorum. Mesela kaldırırsın, böyle vurursun, bayağı uzağa bir pas atabilirsin yani orta tuşuna basarak. Dediğim gibi yerinde duruyorsun, shift'e basılı tutup her tekrar yukarı bastığında bir kere daha topu yukarı atıyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Biraz şov amaçlı, bu güzel goller çıkartmak isteyen falan bir arkadaşsanız yapabilirsiniz bunu da. Dediğim gibi normal zamanda fazla yapmanızı önermiyorum. Sadece güzel goller çıkartmak için yapabilirsiniz. Şu şeyi unutmayın. Shift'e basılı tutarak her yukarı tekrar bastığınızda dostlar bir kere daha böyle yukarı doğru atıyor topu. İlk 3 kere bastığınızda sadece topu kaldırıyor. Diğer bu yukarı doğru atmalar sizin her basışınızda tekrar gerçekleşiyor. Bunu unutmayın. Evet, bir tane şeyimiz, aslında bu skill hareketi sayılmaz ama çok yararlı bir hareket. Çoğunuz bilmiyorsunuz. Kaleciye yaklaşacağım bunu daha iyi anlamanız için. Bu arada koldan oynayan arkadaşlar, gamepad'den oynayan arkadaşlar için de hareketleri en azından görmeniz için faydalı olabilir. Şimdi dostlar çoğu bilmiyor bunu. Gördüğünüz gibi şu anda C tuşuna basılı tutuyorum. Eğer C tuşuna basılı tutarak top sürerseniz adamınız topu koruyarak top sürmeyi tercih eder. Bakın kaleci geldiğinde ellerini arkaya doğru açıyor ve onu engelliyor. Böyle top sürerseniz dostlar topla rakip oyuncunun arasına oyuncunuz vücudunu koyar ve topu alması çok daha zorlaşır. Bunun dezavantajı ne? Tabii ki yavaş sürüyor topu, kontrollü bir şekilde sürdüğü için. Ama mesela öndeyken falan bu şeyi kullanabilirsiniz. C'ye bastığınızda gördüğünüz gibi mesela kaleci arkasından geldi. Direkt rakip oyuncuya vücut koymaya odaklanıyor. Sadece C'ye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Başka bir tuşu yok bunun. C'ye basılı tutarak da top koruyarak sürebilirsiniz. C'ye basılı tutup sürdüğünüz zaman böyle devam ediyor sürmeye. Gördüğünüz gibi kaleci geldiğinde arkasını dönüyor. Kesinlikle kaptırmaz mı? Kaptırabilir fazla baskı yerseniz. Ama güçlü bir oyuncunuzda dostlar tabi bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi başka bir şey göstereceğim. Bu şov amaçlı biraz, yine diğer hareketimiz gibi dostlar. Şimdi şöyle mesela daha güzel hareketler, daha güzel şeyler yapmak için C'ye basılı tutuyorsunuz dostlar. Bunu öndeyken yine yapmanızı öneririm sadece. Hani görsel olarak güzel dursun diye. C'ye basılı tuttuktan sonra Z'ye basıyorsunuz arda arda arkadaşlar. Her Z'ye bastığınızda topu sektiriyor. Bakın bu şekilde top sektirmemiz var. Maç içinde de bunu yapıyor. Yine ayrıntı olarak dostlar oyuncunuzun duruyor olması gerekiyor topu sektirmesi için. Depar atarken bunu yaparsanız algılamayacaktır. C'ye basılı tutarak, bakın şu an sürekli C'de elim fakat Z'ye basıyorum. Z'ye her basmamda Neymar topa vuruyor arkadaşlar. Yani Z spamlıyorum. C'ye de basılı tutuyorum. Bu şekilde top sektirerek, mesela topu sektirdiniz. İşte bir Roberto Carlos pasları gibi ters kanada böyle sektirerek güzel paslar verebilirsiniz mesela. Bunun hareketli olanını sormuştu bir arkadaş. Bu sefer arkadaşlar dedim ya, C'ye basılı tutup Z ile sektiriyorsunuz. Z'ye basılı tutuyorsunuz bu sefer. Z tuşuna basılı tutup C'ye basarsanız da şu şekilde alıyor topu, gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyorsunuz yani. Böyle sektirmeye başlıyor bu sefer. Sadece farkı dediğim gibi daha skill'li bir şekilde kaldırmaya başlıyor topu. Ama sektirmek için, yani sektirmeye devam edebilmek için tekrar C'ye basılı tutup Z'ye döndürmeniz gerekiyor elinizi. Bu biraz zor. Onun için ben şunu önermiyorum, yani hareketli kaldırmasını önermiyorum. Normal şekilde kaldırmasını yapabilirsiniz. Ama tabii şık da gözüküyor yani. Özellikle skill seviyesi yüksek oyuncularınız varsa güzel şekilde topu kaldırabilir. Hoş bir görüntü çıkabilir. Dediğim gibi sektirip vurabilirsiniz. İşte sektirip, gördüğünüz gibi inanılmaz bir falso aldı mesela top. Sektirip ters kanatlara pas atabilirsiniz. Evet, bunu da gösterdik. Bu arada bir yandan kağıda bakıyorum bir şey unutmayayım diye. Tersin diye de gösterdik. Evet. Şu şey var dostlar. Çok basit bir hareketimiz. Shift'e basılı tutup sağa yaparsanız, gördüğünüz gibi genelde hamleli olan oyunculara karşı sağ tuşuna basarsanız sağa doğru vücut çalımı atar. Çok basit olduğu için bunu da gösteriyorum. Bunu ben de bazen kullanıyorum. Shift tuşuna basıp sola basarsanız da sola vücut çalımı atar. Ve topu eğer fazla basmaya başlarsanız da sola doğru kaydırır dostlar. Shift yapıyoruz, sağa basıyoruz. Gördüğünüz gibi mesela böyle karşı karşıyasın, vuracaksın sanır ya da sağa geçeceksin gibi bir fake atabilirsin rakibine. Mesela şöyle fake'ini attıktan sonra devam edebilirsin sola sağa, eğer hamleli bir rakip varsa karşında.
Dediğim gibi shift'e basılı tutup sağ yaparsan sağa doğru vücut çalımı, sol yaparsan sola doğru vücut çalımı atıyor. Bu da çok basit, herhangi bir kombinasyon gerektirmeyen bir diğer skill hareketimiz. Evet, şimdi başka bir şey göstereceğim dostlar. Bunu eminim, yani yorumlara yazın. Videoyu izleyen hani 2000 kişi varsa, 1000 kişi varsa, artık ne kadarsa %5'i bile bilmiyordur. Dostlar, bu lobide istediğiniz yerden şut çekebiliyorsunuz. Nasıl çekebiliyorsunuz? Mesela ben penaltı kullanmak istiyorum. Gidiyorsun penaltı alabileceğin yere, ceza sahası içine. Yumuşak G'ye basıyorsun. Şimdi gördün mü, penaltı kullanıyoruz dostlar. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Ben de tesadüfen keşfettim. Yani gamepad'den oynayan arkadaşlar için hangi tuşta oluyor bilmiyorum. Siz de onu yazın. Yalnız şöyle, yumuşak G tuşu bende ofansife ve defansife alma tuşu. Onun için siz de oradan yola çıkabilirsiniz dostlar. Ofansif defansif alma tuşlarıyla. Mesela penaltı kullanabiliyorum. Böyle lobiye gelip Andanovic tutacak mı? Vallahi tuttu ya penaltımızı. Lobiye girip penaltı kullanabiliyorum. Ondan sonra mesela şurada dururum. Oyuncunuzun durması gerekiyor genelde. Yani durması da oluyor da bazen algılamıyor. Mesela buraya geldim, bastım yumuşak G'ye. Bekliyorsun hemen 2 saniye. Ondan sonra gördüğün gibi buradan frikini kullanabiliyorsun. Sonra daha uzaklardan da oluyor da oradan işte bug'a giriyor, şut çekmiyor. Yani bug'a girmiyor da şut çekmiyor arkadaşlar. Orta falan açtırıyor. Buralardan, bu mesafelerden yumuşak G'ye basıp duran top kullanabilirsiniz. Buradan da işte free kick falan ya da işte kaç çizgi vuracağınızı falan kendinize gösterebilirsiniz. Gelelim Volta'ya. Şimdi dostlar, biliyorsunuz her gösterdiğim harekette neredeyse bir kombinasyon var. Bunları anlatırken ben de öyle skill hareketleri yapayım gösterdiklerimizden. Her gösterdiğim harekette biliyorsunuz şeyler var, kombinasyonlar var. Fakat Volta'da dostlar şöyle bir şey var. Bize oyun bir kolaylık tanımış. F tuşuyla hareket yapabiliyoruz dostlar. F tuşuyla basarak, şimdi onlara geçelim. Şuradan Volta Live'a giriyoruz. Bunu nasıl ayarlıyoruz öncelikle? Basit beceri yönetimine geliyorsunuz buradan. Bunda hiç shift kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunda tabii ki yüksek yıldızlı oyuncunuzla oynamanızı öneriyorum. Mesela Neymar 5 yıldız bende. 5 yıldızlıyı alalım. Şimdi Neymar gördüğünüz gibi burada hepsini gösteriyor. İleri tuşu ve F tuşuna basarak çok basit bir şekilde öncelikle F'ye basıyorsunuz bu arada. F artı ileriye basıyorsunuz. Çok basit bir şekilde gökkuşağı yapabiliyor. Mesela normal modda shift ile 4 tane kombinasyonla gökkuşağı yapıyorsunuz ki denemeyin. Sadece gösterdiğim hareketleri bence yapın. Klavyede hiç gerek yok yani top kaptırmanıza. F tuşu artı bununla gelip gelişmiş gökkuşağını yapabilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi bütün tuşların kombinasyonunu gösteriyor. Bunu yaparak şu hareketi, elastiko hareketini yapabiliyorsunuz. Topa basıp kendi etrafında dönmeyi yapabiliyorsunuz. Şu gösterdiği şeylerle F yukarı ya da aşağı. Aşağı yaparsanız işte bu tarafa doğru geliyor. Yukarı yaparsanız sola doğru gidiyor. Balazya hareketi var burada gördüğünüz gibi. Dönme hareketi ve kaldırma hareketi, bunu yapabilirsiniz. Ters yöne basarsanız da boş adım yapabilirsiniz. Şimdi mesela ben bu elastiko hareketini beğenmedim diyelim. Buradan girip herhangi bir şeyle, bakın gördüğünüz gibi bu elastiko normalde shift'e basıp ileri, aşağı ve sağ tuşu, aşağı ve sol tuşu ve sol tuşuna basarak, yani 5 tane kombinasyon yaparak yapabildiğiniz bir hareket. Volta'da sadece bir tane tuşla yapabiliyorsunuz dostlar. Bunu beğenmediniz, buradan animasyonunu gösteriyor. Atıyorum Rabona yanıltmasını kullanabilirsiniz. Bunu beğenmediniz, bunu kullanabilirsiniz. Şurada Z falan diyor, siz buna bakmayın dostlar. Burada shift ile gösteriyor. Biz gördüğünüz gibi F ile yapıyoruz. Basit beceri yönetimine bunları alıyoruz. 5 tane hareketimizi F tuşuna basarak çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hem de çok hoş görüntüler ortaya çıkıyor. Çok güzel çalımlar atabiliyorsunuz dostlar. Evet, benim tavsiye ettiğim skill hareketleri bunlar. Önceliğinizi oyununuza verin. Tabii ki şovda yapın. Ama önceliğiniz dediğim gibi top kaptırmamak, doğru yerlerde skill hareketlerini yapabilmek. Bunlar çok önemli şeyler dostlar. Dediğim skill hareketlerini elinize alıştırın. Böyle kombinasyonlar oluşturun. Mesela ilk gösterdiğimde ikinciyi bir kombinasyon yapabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle. Diğerleri işte topu kaldırmaymış. Ondan sonra ne bileyim şu şey hareketleriymiş. Diğer gösterdiğim hareketler, onlar biraz da top sektirme falan, şova yönelik. Ama bakın mesela çok güzel bir gol çıktı. Atıyorum Aubameyang'da topu kaldırarak. Siz de bir kere böyle kaldırdıktan sonra şöyle gelişine şutla, of gole bak. Mükemmel goller çıkartabilirsiniz eğer böyle oynamayı seviyorsanız. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve like atmayı,
Kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bazen kelime hatalarım olabiliyor artık, yani 15 dakika boyunca konuştuğum için oluyor, kusuruma bakmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.